Ha, Yiğit sen de mi buradaydın? Evet arkadaşlar, biraz kopya çekiyordum. Yiğit Bey'e yakalandım. Ne yapıyoruz bugün? Herkesin merakla beklemiş olduğu hangi araçtayız? Yeni Zafira'dayız. Yeni Zafira'nın 6 koltuklu olan VIP tasarımındayız. İsterseniz hadi gelin beraber aracı tanımaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce kopya çekerken Yiğit Bey'e yakalandık. Hangi aracın yanındayız bugün? Herkesin merakla beklemiş olduğu yeni Zafira elektriklinin yanındayız. Aracımız elektrikli bir araç, ancak bununla beraber ise aracımız 6 koltuklu kısa şasi olarak geliyor ve VIP dizaynda. Yani arka koltukları birazdan göstereceğim. Koltukları istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz ve aynı zamanda alt tarafta bir ray var. Bu ray sayesinde ileri geride koltukları da oynatabiliyorsunuz ve koltuk kalitesi de gerçekten bir üst seviyeye taşınmış. Komple deri koltuklar geliyor. Koltuk ısıtmalar geliyor. Arka koltukları çok beğeneceğinizden eminim. Peki elektrikli aracımızın, yeni Zafira'mızın öncelikle isterseniz bir de motor verilerinden bahsedelim biraz. Evet arkadaşlar, aracımızın motor verileri 136 beygir gücünde 260 Nm torkla beraber geliyor. 75 kW'lık bir batarya kapasitesiyle birlikte ve dahili şarj olaraktan yani Wallbox'tan 11 kW güçle şarj edebiliyorsunuz aracımızı. Aracımızın WLTP verilerine göre 439 km gibi bir de menzili bulunuyor. Bununla beraber ise frenler hava soğutmalı disk olaraktan ön ve arkada direkt hava soğutmalı diskle beraber gelmiş. Aracımız üzerinde ise 17 alüminyum alaşımlı jantlar var. Aracımızın boş ağırlığı 2331 kilogram. Tam yüklü ağırlığı ise izin verilen 2946 kilogram. Yani taşıma kapasitesi ise aracımızın 611 kilogram. Aracımız normal Zafira'dan yani 8+1 dediğimiz Zafira'ya göre kısa şasi olarak geliyor. Zaten videodan da fark edeceksinizdir. Araç biraz diğer Zafira'mıza göre biraz daha küçük bir versiyon. Yiğit Bey ile bir önceki Zafira'mızda yani 8+1 Zafira'larımızda olan yine aynı özellik var. Ayağımızı gösterdiğimiz zaman aracın sağ köşesine gördüğümüz gibi çift taraflı elektrik kapılar var ve arkadaşlar elektrikli kapıyı da yine sadece ayağınızı açıp yine ayağınızla da kapıları kapatabiliyorsunuz. Evet, çift taraflı elektrikli kapı inip binerken biraz sonra göstereceğim. Çok büyük bir avantaj ve Zafira'nın da olmazsa olmazlarından bir özelliği diyebilirim. Çünkü koltuklardan öteki türlü tek kapı olduğu zaman inerken diğer kişileri beklemeniz lazım. Burada ise gerçekten o VIP dediğimiz lükslü hissettiriyor. Koltuk kalitesiyle olsun, çift kayar kapılarıyla beraber de yeni Zafira'mız, elektrikli aracımızın biraz size gösterimini yaptık. Motor verilerinden bahsettik. Jantlarından 17 alüminyum alaşımlı olmasından bahsettik. Peki diğer özellikler neler var arkadaşlar? Artık yolda gördüğümüz zaman şuradaki görmüş olduğumuz vizör tasarım artık bütün Opel modellerimizde bizi karşılar hale geldi ki çok güzel, çok yakışıklı bir tasarım oldu. Farlarımız beyaz led farlar var. Led gündüz farlarımız var. Alt tarafta ön park sensörlerimiz var. Burada sis farlarımız yer alıyor. Burada ise arkadaşlar bir tane kutumuz var. Bu kutu sayesinde radar bazlı acil fren destek sistemi, yani kamera bazlı değil, radar bazlı bir acil fren destek sistemiyle beraber geliyor aracımız. Önüne bir yaya çıktığı zaman otomatik frenleme, araç halinden durduğu zaman otomatik frenleme, direkt radar bazlı yaptığı için çok daha güvenilir ve gelişmiş bir sistem olan radar bazlı acil fren destek sistemimiz de alt tarafta yer alıyor. Ön cama doğru baktığım zaman ise Yiğit, yağmur sensörünü görüyorum. Bir de orada bir tane de kamera görüyorum. O kamera sayesinde ise şerit korumayı çalıştırıyor. Yani siz farkında olmadan şeritten ayrıldığınız zaman direksiyonu hafiften size müdahale ederekten tekrardan sizi şeridine alıyor. Çok güzel bir özellik. Hayat kurtaran özellikler. Evet, yine de Zafira'mızda, elektriklimizde olmazsa olmazlarımızdan. Bir de Yiğit, ben bu araçta şunu sevdim. Aracımızın elektrik yani yakıt kapağımız diyebileceğim bölüm aracın sol ön tarafında bulunuyor. Burada AC yuvamız, alt tarafında ise DC yuvamız yer alıyor. Burada zamanlayıcı bir şekilde şarj etmek isterseniz de tuşumuz da burada yer alıyor. Ve ikisinde de gördüğünüz gibi de bir kapak bulunuyor. Evet, yeni Zafira'mızda gördüğünüz gibi yakıt kapağını, elektrik kapağını ise tamamıyla aracın sol ön tarafında tercih edilmiş. Yine anahtarsız giriş ve anahtar çalıştırma var. Bu şekilde yaptığımız zaman aracın kapılarını kilitliyoruz. Ve bu şekilde yaptığımız zaman da aracın kapılarını açıyoruz. Bir de Yiğit, yine benim olmazsa olmazlarımdan güvenlik önlemini çok büyük derecede arttıran neyimiz var? Gelişmiş kör nokta uyarı sistemimiz var. Yine aynalarda mevcut arkadaşlar. Evet, arka taraflar gördüğünüz gibi aracımız siyah. Arka taraflar kendiliğinden karartılmış arka camlarla beraber geliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz ne yapalım? Arka taraftaki yolcu tarafından başlayalım. Ama kapıları ne yapıyoruz? Ayağımızı gösteriyoruz ve elektrik kapımız açıldı. Evet Yiğit, şöyle arka tarafa doğru ben geçeyim. Ki boyumu da söylemek lazım arkadaşlar. 1.92 boyundayım, biraz uzun bir insanım. Ona rağmen gördüğünüz gibi diz mesafesi konusunda herhangi bir problem yok. Baş mesafesi konusunda zaten bir problem olmasını beklemiyoruz. Bir de inip binerken bize yardımcı olması açısından buraya böyle bir tutamaç yapmışlar. Ve bir de her tarafta olduğu gibi yine burada da tutma kollarımız da yer alıyor Yiğit. Şuralarda tutma kollarımız var. Koltuklarda hem sağda hem solda iki tane, şöyle söyleyeyim ben sana, kol dayamamız mevcut. Bunları da ayarlarını da yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, aynı zamanda koltuklarımızın ön tarafında burada ileri geri kayabilen, şöyle göstermeye çalışayım ben sizlere. İleri geri kayabilen burada bir tane de
malzeme bölümümüz var. Bu malzeme bölümümüzde ister buraya malzemelerinizi saklayabilirsiniz. İsterseniz de şuradaki tuşa basaraktan bu tarzda bir açılma meydana geliyor. Burada 2 tane bardaklığımız var. Ve bir de buradan size özel bir masa da çıkıyor. Aynı şekilde sağ tarafa da böyle bir masa olabilecek şekilde. Yani bu biraz daha business VIP olarak düşünüldüğü için arkadaşlar direkt masaları da koymuşlar. Bardaklıkları da koymuşlar. Tamamıyla çalışma masası olarak da kullanabileceğimiz burada güzel 2 tane de bölmemiz yer alıyor. Şimdi bunları kapatalım. Evet, burayı kapattığımız zaman arkadaşlar yine kol dayamalarımızı indiriyorum. Bir de koltuklar dönüyor demiştik. Biz şimdi Yiğit'le beraber ön koltukları bize doğru çevirmiştik. Peki ileri geri kayma demiştik. Onu da şöyle göstereyim. Buradaki mandalımızı çekiyoruz. Öne doğru veya geriye doğru gidebiliyorsunuz. Arka sırtlıkları da kendi ihtiyacınıza göre yine aynı şekilde yatırıp kaldırabilme özelliği de var. Evet, arka koltuklar arkadaşlar deri kaplı komple ve malzeme kalitesi de üst düzey olaraktan diyebilirim. Koltuk rahatlığı ise zaten görüldüğü üzere kameradan da öyle gözüküyordur ki çok rahat da bir koltukları var. Burada kayar masalı, koltukların dönebilmiş olduğu, her tarafta kol dayamalı olan, aynı zamanda arka tarafın havalandırmaları bulunan ve tabi Zafera'mızda olmazsa olmaz cam tavanlımız da yine bu aracımızda yer alıyor. Ve siz isterseniz sürücü de kontrol edebiliyor buradaki havalandırma sistemini ya da siz de ön taraftan yine klimanın sıcaklığını ve soğukluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Evet, arka taraf bu şekilde arkadaşlar. Koltuk dizaynı ise şöyle yapılmış. Sürücü ve yolcu, arkasında 2 koltuğumuz ve arkasında 2 koltuğumuz. Yani bu aracımız için 5+1 diyebilirim. Çok sorulardan bir tanesi şu olacaktır. Peki bu araçların dizel versiyonları gelecek mi diye. Maalesef arkadaşlar ülkemizde %80 ÖTV diliminde değil. Bizim dizel versiyonlarımız %15 ÖTV diliminde. 98 yılında çıkan bir yasa ile birlikte 8+1 araçlar %15 ÖTV'ye alınmış. Ancak binek ruhsatlı geçiyor. Motor taşıtlar vergisi ise yıllık 4016 TL'ydi. 2025 yılı güncel fiyatında yan tarafa Yiğit Bey yazacaktır. Bu aracın 6 kişilik bu şekilde geldiği takdirde ÖTV olaraktan %80 ÖTV ile geliyor. O da şu anda planlananların arasında herhangi bir şekilde gözükmüyor. Yani çok sorulacaktır bu aracın dizel versiyonu gelecek mi diye. Şu an için gelmeyecek arkadaşlar. Öyle bir bilgi vereyim sizlere. Keşke gelseydi diyeyim çünkü çok güzel bir dizayn var ama ülkemizdeki vergi yasası yüzünden bu arabanın %80 ÖTV'li gelmeyeceğini söyleyebilirim ben sizlere ve 8+1 dizel versiyonumuzda yine devam edeceğiz. Bu tarzda VIP bir araç isterseniz de elektrikli araçta devam edeceğiz. Böyle de kısa bir bilgi vermek istedim sizlere arkadaşlar. Ancak şehir içi taşımacılığında olsun, uzun yolda olsun ki biliyorsunuzdur artık ülkenin maşallah 50 kilometrede bir, 20 kilometrede bir denecek kadar kısa vadelerde bile benzin istasyonlarından daha fazla olan bir elektrik istasyonları var. Bu elektrik istasyonlarında ise bu araçları 20 ile 25 dakika içerisinde bir mola verdiğiniz takdirde direkt aracı %80 bataryaya kadar getirebiliyorsunuz ve bu sayede de size en az bir 300 kilometrede uzun yolda bir menzil sağlayacaktır. Ve asıl önemli olan ise ekonomik yönüne de bakarsak arkadaşlar, elektrikli araçlarda evde doldurduğumuz zaman yaklaşık kilovatı 30 kuruşa geliyor şu anda. 70 kW'lık bir batarya olduğunu düşünürsek de 210 TL gibi bir bedele evde bu aracımızı dolduracağız ve bu 210 km karşılığında ise 450-460 km civarında da şehir içerisinde bir menzil elde edeceğiz. Yani bunu da kabataslak yapacak olursak da kilometre başı işte ne yapar Yiğit? Kilometre başı 3 lira 21 kuruş gibi bir veriye gelecektir ki yok lan 100 kilometrede 3 lira. Değil mi? 400 kaç dedik biz be? 450 mi? Bölü 50. Yok, ne hesapladık biz be? Tekrar baştan bunu. Ben çünkü kafa gitti. 30 kuruş. 210 liraya batarya doldurdum. 430'a gitti. 45-50 kuruş. Ha. Ama şey değil mi? Değil mi? 70 kilowatt batarya. 70, 30'la çarp 210 lira. Tamam ha. 210 liraya 430 kilometre gidiyorsun. He, pardon. Yani kaç liraya gelir o da? 50'ye falan geliyor. 70 kW batarya var arkadaşlar. Bunu evde şarj ettiğimiz zaman ise kilowatt şu anda evlerde 25-30 kuruş civarında. Biz direkt 30 kuruş diyelim. Yani 210 TL bir yakıt deposunu komple dolduracağız. Bataryaları dolduracağız. Ve biz 210 TL ise 430 kilometre gibi bir yol yapacağız. Yani kilometrede arkadaşlar aşağı yukarı 45-50 kuruş civarında bir yakıt sarfiyatımız olacak ki normalde bu tarz araçların yakıt verileri şehir içerisinde 3,5-4 TL oluyor. Bunda ise neredeyse 9'da 1 fiyatına da bir elektrikli arabayla yolculuk yapmış olacaksınız. Elektrik tasarruf, doğayı koruma, bakım maliyeti yok arkadaşlar. 1 yıl veya 25 bin kilometrede bakıma girmeniz gerekti. Ve sadece polen filtresi değişiyor. O da çok uygun fiyatta oluyor. Yani elektrikli bir arabada nelerden kurtuluyoruz? Yakıt sarfiyatımızdan kurtulduk. Doğayı koruma bilincine kavuştuk. Haricinde bakım masraflarından kurtulduk.
Diğer yolda çıkabilecek olan arızalardan da şanzıman olsun, motor olmadığı için motor arızalarından da elektrikli bir araçtaysa hepsinden beraber kurtulduk. Ve şöyle de güzel de bir haber var. Türkiye'de de %10'ları şu anda geçen yıl aşmış durumda elektrikli araç satışları. Yani Türkiye'de artık hafiften elektrikleniyor. Çünkü neden? Biraz önce söylediğim nedenlerden dolayı arkadaşlar. Ekonomik olması, şu anda bu araçların %10 ÖTV'de olması. Ancak bu aracımız %40 ÖTV ile gelen bir aracımız. Böyle de bilgi vereyim sizlere. Evet, yeni Zafira'mızın arkasından biraz bahsettik. Biraz da bazı bilgiler vermeye çalıştım sizlere. Peki bir de sürücü tarafına bakalım, yolcu tarafına bakalım bizi neler karşılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Yolcu koltuğundayız. Yolcu koltuğumuzun önünde burada bir tane torpido gözümüz var. Torpido gözünde maşallah biz anteni takmayı unutmuşuz hatta. Şöyle bir anteni var. Antenimiz ve soğutmak için torpidomuz burada. Mandalı var. Torpido soğutmanın da mandalı burada yer alıyor arkadaşlar. Böyle bir içerisi kadife kaplı, güzel bir kaplamayla yapılmış bir torpidomuz yer alıyor. Alt tarafta yine bir tane daha torpidomuz var. Burada da 12 voltluk çakmaklık çıkışı ve aynı zamanda sağ taraftaki hava yastığını kapatıp açma tuşunda buraya yer almış. Evet, burada torpidolarımız var Yiğit. Burada bir tane bardaklığımız yer alıyor. Peki koltuğumuz nasıl? Yine deri kaplı arkadaşlar. Ve bu koltukta gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kademeli bir koltuk ısıtmamız yer alıyor. Burada ise elektrikli bel desteğimizin ayarı, burada ise masaj fonksiyonları da yer alıyor arkadaşlar. Yani yolcu koltuğuna dahi ısıtmalı koltuk, elektrikli koltuk ve aynı zamanda da masajda yer alıyor. Yani koltuklarımızda arkadaşlar sağ ve sol tarafta, sürücü tarafında da göstereceğim, elektrikli koltuk ve koltuk ısıtmalarımız yer alıyor. Burada da ışıklı bir makyaj aynamız var. Onu da göstermiş oldum sizlere. Evet, tavan iç rengi beyaz olduğu için de, krem rengi olduğu için de daha bir ferahlık katmış. Ancak yolcu koltuğunun çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Yani Zafira'nın elektrikli versiyonunda arkadaşlar koltuk rahatlığına önem verilmiş ve bu elektrikli koltuk olsun, koltuk ısıtmaları olsun ise lükslük katmaya da devam ediyor. Şimdi de sürücü tarafından devam edelim. Evet, şimdi arkadaşlar neredeyiz? Sürücü koltuğundayız. Sürücü koltuğunda yine yolcu koltuğunda olduğu gibi koltuk ısıtmalarımız bulunuyor. 3 kademeli ve yine elektrikli bel desteğimiz ve masaj fonksiyonumuz ve aynı zamanda yine elektrikli koltuğumuzda sürücü tarafında yer alıyor. Evet, koltuklar için söylenecek çok fazla bir şey yok. Koltuk rahatlığı, siz de mutlaka bayilere gittiğiniz zaman, test ettiğiniz zaman, koltuklara oturduğunuz zaman bana katılacaksınızdır. Koltuk rahatlığı çok güzel arkadaşlar. Peki özellik donanım olaraktan bize araç neler sunuyor Yiğit? Bir de ona bakalım istersen. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Elektrikli araçta da bu çalışıp çalışmama konusu biraz bir acaba dedirtiyor. Çünkü hiçbir motor gürültüsü yok, hiçbir ses yok. Çalıştığını sadece şuradaki radio tuşu görüntüsünden ancak oradan anlayabiliyoruz. Evet, burada elektronik bir el freni bulunuyor arkadaşlar. El frenini isterseniz siz çekebilirsiniz ya da D'ye aldığınız zaman zaten otomatik kendisi el freni çekecektir veya aracı kapattığınız zaman otomatik yine kendisi çekecektir. Yine Yiğit buradan devam edelim istersen. Burada bir tane hangi tuşumuz var? Yokuş, iniş destek sistemi tuşumuz var. Direksiyon ısıtmamız var. Farların yükseklik alçaklık ayarını yapabildiğimiz bir tuş. Ve bir de Yiğit şurada bir tane daha tuş yer alıyor. Bu tuş sayesinde ne elde ediyoruz? Bastığımız zaman ortadaki ekrandan kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Bastığımız zaman navigasyonu görebiliyoruz. Şimdi kapıyı kapatalım. Evet, kapattığımız zaman biz bunu ekrandan yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki ekranda ise arkadaşlar kişiselleştirme yok. Ortadaki ekrandan yapabiliyorsunuz ki biz biraz önce kişiselleştirmesini yaptık. Sol tarafta navigasyon, sağ tarafta rota 1 görebiliyorsunuz. Bir daha bastım. Bu sefer enerji verimliliğini ve yakıt verilerini görebiliyoruz. Adaptif hız sabitleyicinin mesafe ayarını ve şerit korumaya okuyup okumadığını görebiliyoruz. Bir daha bastığım zaman ise direkt sağ tarafta büyükçe bir şekilde navigasyonumuz geldi. Buradan da kendi eğer zevkinize göre de burayı da kişiselleştirebiliyorsunuz. Direksiyona doğru gelelim. Bu kombolarda alışmış olduğumuz, bizim de çok beğendiğimiz şık bir direksiyon var arkadaşlar. Burada hız sabitleyicimiz, adaptif hız sabitleyicimizin tuşu. Adaptif hız sabitleyici durdurup başlatma tuşumuz. Hız sınırlayıcı gibi tuşlarımız burada yer alıyor. Burada ise direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz var. Bir de arkadaşlar F1 şanzıman olarak bilinen, şurada bakın kulakçıklar var. Eksi ve artımız var. Elektrikli araçta ise bunlar ne işe yarıyor derseniz de arkadaşlar rejeneratif mod dediğimiz modun kademesi var. Bakın hatta şöyle göstereyim ben sizlere. P yazıyor, yanında 3 ok var aşağı. Artıya bastım. 2, 1. O tarza düştü. Yine eksiye basıyorum. 2, 3 oldu. Onu birazdan yol testinde de biraz bahsedeceğim sizlere. Yani siz yokuş aşağı indiğiniz zaman veya gazdan yanlış çektiğiniz zaman araç bataryasını doldurduğu için oradaki rejeneratif frenleme ile ne kadar dolduracağını da siz buradan karar verebiliyorsunuz. Burada da F1 şanzımanlar dediğimiz kulakçıklarsa elektrikli versiyonlarda bu tarzı bir işe yarıyor. Deri direksiyonumuz var burada arkadaşlar. Burada ise 10 inçlik bir tane ekranımız vardı. Yine burada da bir tane daha 10 inçlik bir multimedya ekranımız var. Şimdi şöyle gelelim. Geldiğimiz zaman burada navigasyon verilerini görebiliyoruz. Büyütürsek eğer komple navigasyonu görebiliyoruz. Tekrar ana ekrana bastım.
Enerji bölümü var. Enerjiye bastım. Yakıtın ne kadar, yani bataryaların ne kadar dolu olduğunu bu ekrandan görebiliyoruz. İstatistiklere bastığımız zaman istatistikler verileri görebiliyoruz. Şarj dediğimiz zaman ise şarjın başlama zamanını da buradan istediğiniz bir saatle de yapabiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz. Evet, navigasyon ve şarj bölümü dedim. Sağa doğru çektiğim zaman ise çalan müziği buradan görebiliyoruz. Müzik demişken de arkadaşlar şöyle demek lazım. Araçta 10 tane hoparlör bulunuyor ve Tosca marka bulunuyor. Ve biz biraz önce Yiğit Bey ile beraber de denedik. Ses kalitesi sence nasıldı Yiğit? Çok güzeldi. Değil mi? Yani yeni Grandland'da da bir ses sistemi gördük. Burada da bir ses sistemi görüyoruz. Yani şu anda bu Grandland olsun, yeni Zafir elektrikli olsun, bu araçlardaki ses sistemini beğenmemek biraz zor. Kesinlikle. Yani böyle sonradan ses sistemi yaptırmaya ihtiyaç olmayacağınız bir ses sistemi var ve 10 tane de hoparlör bulunuyor. Evet, buradaki radyodan da bahsetmiş olduktan sonra da ayarlara basıyorum. Ayarlardan parlaklık, kişiselleştirebilme, biraz önceki ekranı kişiselleştirme ayarları demiştim. Onları buradan yapıyoruz. Profil bağlantıları, sesli yardım, araç, güncellemeler hepsini yine buradaki bölümlerden kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da şık, net bir ekran var. Ve arkadaşlar aracımızda artık olmazsa olmazların arasına gelen kablosuz CarPlay ve Android Auto özelliğimiz de bulunuyor. Onu biz bir önce bağlamıştık Yiğit Bey ile beraber. Ses kalitesinden bahsettik. Ortak ekranımız okunabilir ve net bir şekilde. Bir de Yiğit ne var? Şurada biraz önce açmış olduğumuz, içi yine çok güzel kaplı olan, ses yapmayacak olan bir malzemeden kaplanmış. Çok güzel de burada bir malzeme gözü var. Evet. Buralarda ise dijital klimamızın bölümleri var arkadaşlar. Şöyle biz klimayı hafiften açalım. Arka bölümü kontrol etme, kapatma gibi bütün tuşlarımızı da yeni fiziksel olaraktan buradan kullanabiliyoruz. 2 tane Type-C çıkışımız bulunuyor. Ve bir de burada neyimiz var derseniz kablosuz telefon şarjı özelliği arkadaşlar. Telefonunuzu koyduğunuz zaman da kablosuz telefonu şarj edecektir. Evet, burada kapıları kilitleme. Zaten kablosuz şarjla başladı bak Yiğit. Kapıları kilitleme. Sol sürgülü kapıyı açma. Sağ sürgülü kapıyı açma. Ki şu anda kapılarımız açıldı. Bir de çocuk kilidi var. Bastığımız zaman da kapıların çocuk kilidi devreye girmiş oluyor. Biz yine kapıları kapatalım. Buradan da kapıları ikisini de açıp kapatabiliyoruz. Dörtlülerimiz, çift USB'miz, kablosuz şarjımız. Burada malzeme koyma yerimiz. Bir de bakalım şurası sanki böyle bir telefon koyma yeriymiş gibi dizayn edilmiş gibi. Bakalım benim kadar büyük bir telefon buraya olacak mı? Oluyor mu? Oluyor. Yanlamasın oluyor mu? Oo, tam oldu. Birebir oturdu. Evet, burada da böyle bir yer koymuşlar. Artık burası kalem olabilir veya başka bir şey olabilir. Veya bizim gibi de bir telefon koyma olarak da kullanabilirsiniz. Drive modumuz var arkadaşlar. Drive moduna bastığımız zaman ise burada güç, normal, eko, kum, çamur ve kar modları var arkadaşlar. Buradan da bulunduğunuz ortama göre, bulunduğunuz hava koşuluna göre de, yere göre de buradan da modları da değiştirebiliyorsunuz. Evet, sürüş modlarını gösterdikten sonra da burada neyimiz var Yiğit? Vites seçicimiz var. D'ye aldım. Geri vitesi aldım. Geri görüş kameramız devreye girdi ve kalite yine güzel mi Yiğit? Gayet güzel. Değil mi? Gayet gene kamera fena değil. Evet, güzel. Evet, buradan da geri görüş kameramızı geniş açıyla görebiliyoruz. Sadece geri görebiliyoruz. Yine 180 derece panoramik bir kamera arkadaşlar. Az gaz verelim. Geri geldiğimiz zaman da buradan yan tarafların fotoğrafı çekerekten sizlere yan tarafları da göstermeye çalışıyor aracımız. Evet. Geri görüş kamerası da bu şekilde yer verilmiş bu aracımıza. Şimdi evet Yiğit, unuttuğumuz bir yer var mı? Mutlaka vardır. Yani far sensörünü artık söylemiyoruz. Yağmur sensörü, kendinden karanlık dikiz aynası, Bluetooth'lar, USB'ler. Bunlar artık bir dönem özellikti ama günümüzde artık biraz daha özellikten çıktı. Artık biraz daha neler konuşur hale geldik. Adaptif hız sabitleyiciler, şerit korumalar, koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtma, kablosuz CarPlay, Android Auto, hayalet göstergeler. Artık bunları konuşmaya başladık. Biraz daha değişti bazı verilerimiz. Evet. Bugün arkadaşlar aracın içerisinden biraz bahsettik. İsterseniz dışarıdan devam edelim. Zafir elektriklimizin bugün size biraz özelliklerinden, donanımlarından, motor verilerinden dilimizin döndüğü kadarıyla hepsiyle anlatmaya çalıştık. Peki ne yapmadık derseniz sürüş yapmadık. Şimdi isterseniz sürüşümüzü yapalım. Bayimizde de videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Hadi sürüşe çıkalım. Evet arkadaşlar, şimdi Yiğit Bey ile beraber biraz bir sürüş yapalım dedik. Direksiyonun yumuşaklığı güzel arkadaşlar. Yani çok ağır bir direksiyon var diyemem. Yumuşak bir direksiyon var. Bir de şu anda rejeneratifte maksimum seviyedeyiz. Şu anda %86 bir batarya gözüküyor. %86 batarya gözüküyor arkadaşlar. 340 kilometrede bir menzil sunacağını vaat ediyor bize. Şu anda dediğim gibi F1 kulakçıklardan rejeneratif maksimum seviyede ve gazdan ayağımı çektiğim zaman bir anda rejeneratif frenlemenin sert bir şekilde devreye girdiğini görüyoruz. Onu dediğim gibi artıya basaraktan rejeneratif frenlemeyi de ekranda gördüğünüz gibi de düşürebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Peki Yiğit, biraz da sen bahset bakalım. Peki elektrikli Zafir hakkında senin düşüncen nedir? Rahatlığı mesela şu anda ne durumda? Normal Zafira'da birazcık 2 litre olan dizel motorun sesini içeri alabiliyorduk. Ne kadar az olsa da yine de duyuluyordu. Ama elektrikli olmasının vermiş olduğu büyük bir rahatlık ve konfor var.
Araç bir de VIP olarak düşünüldüğü için sessizliğin çok önemli olduğu bir konu. Öyle bir durumda elektrikli motor kullanmak çok büyük bir artı katmış bence Zafira'ya. Değil mi? Yani bu önemli bir kavram oluyor. Sessizlik gerçekten de ön planda oluyor. Şimdi şurası biraz bozuk bir yoldur Yiğit. Hem biraz da tırtırlı bir yol. Hem ses yalıtımına bakalım biraz, hem de süspansiyon konforuna bakalım. Araç ağır bir araç zaten. Ağır bir araç olmasına rağmen de şöyle bakarsak nasıl sallantı falan. Sönümlemesi çok güzel. Değil mi? Sönümleme evet gayet başarılı. Yani böyle herhangi bir şekilde çukura girdiğimiz zaman bir taktuk bir ses yok ve yumuşak mı desek yumuşak değil mi biraz? Biraz yumuşak, evet. Evet, biraz yumuşak ki 2183 kilogram ağırlığında ağır bir arabadayız. Ancak şöyle bakarsak süspansiyonlar güzel. Ses yalıtımı konusunda şimdi bozuk bir yol denedik Yiğit. Bozuk bir yol olmasına rağmen de yine ses başarılı. Sürüşte de şöyle söyleyeyim, bak şu anda biz beğensek de beğenmesek de büyük bir arabadayız. Doğru mu? Evet. Ama ben şu an direksiyonda böyle bir bu kadar büyük bir arabada olduğumu hiç hissetmiyorum. Direkt böyle taksiye yönelik bir kullanım var şu anda araçta. Yani direksiyonun, ekranların, ön camın dizaynı, arabanın sürüş dinamikleri ise gerçekten de böyle bir binek hissiyatı var. Koltuk rahatlığı da burada eminim ki büyük bir etken oluyordur. Sence sen ne hissediyorsun şu anda? Yani şöyle, daha önce kullandığımda da ben de aynı şekilde biraz böyle elektrikli Corsa Astra kullanıyormuşum gibi bir hissiyat var. Öyle bir taksi hissiyatı gerçekten veriyor. Yan koltukta ise zaten deri koltuk olduğu için şu anda gayet rahatım ve hani yolu hissetmiyor gibiyim. Böyle nasıl diyeyim, bulutun üstünde gidiyormuşum gibi bir hissiyat var şu anda. Ha. Tabii uzun şasede bu 5+1 gelse daha mı iyi olurdu? Bu sefer de araba çok büyük deniliyor. Aslında çoğu kullanıcının istediği bunlarda Yiğit şöyle bir şey var. Evet, elektrikli bekleniyordu. Dizelde çok fazla bekleniyor. Dizelde bu kısa şasi çok isteniyordu. Ancak biraz önce videonun ortasında söylediğim gibi de dizelde böyle bir kısa şasinin gelme ihtimali şu an için gözükmüyor. Türkiye'deki ÖTV yasasından dolayı. Ancak şöyle düşün, şehir içerisinde kullanıyorsun, uzun yola çıkıyorsun. 350-400 kilometre menziller haliyle senin işini görecektir. Ve videonun ortasında dediğim gibi de artık Türkiye'de maşallah böyle her 20 kilometrede bir şarj istasyonu olmaya başladı. Ve herhangi bir şekilde de böyle bir batarya ile alakalı bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Zaten elektrikli araç kullanıcıları da şunu söylemeye başladı. Ya evet, bir menzil önemliydi, ancak bu kadar çok şarj istasyonu olduğu bir ülkede artık menzilin çok da bir önemi yok diyorlar. Zaten 200-250 kilometrede biz mola veriyoruz. Mola verdiğimiz zaman da 20 dakika her türlü bekleniyor. O yüzden de bizim için önemli değil. Ama tasarruf konusunda olsun, sessizliği konusunda olsun, motor güçleri konusunda olsun elektrikli araçlar artık günümüzde çok ön plana çıktı. Opel'de bunlardan bir tanesi olmaya başladı. Corsa'mızda var, Mokka'mızda var, Astra'mızda elektriklimiz var, Commo'da elektrikli var, Zafira'da var, yeni Grandland'da var. Olmayan sanırım bir kapalı kasa ticariler, Combo Cargo, Vivaro Cargo onlarda kaldı. Ancak diğer hemen hemen bütün hepsinde, ki yakında yeni Frontera gelecek. O da elektrikli olarak gelecek. Yani elektrikli de Opel tüm modellerinde elektrikli yapacağım iddiasına son hızla da gidiyor. Ama Zafira şöyle bakarsak Yiğit, ne dersin? Bence çok mantıklı bir seçim olabilir. Değil mi? VIP Mantıklı. olarak Hı. şehir içerisinde ki şehir dışında da gayet güzel. Yani sürüş konforu, yolculuk rahatlığı vesaire olarak gerçekten de böyle kilometrelerce gidebilirsiniz. Yani çok da hani yormaz. Uzun yolda da yoracağını hiç zannetmiyorum. Adaptif hız sabitleyicisiyle vesaire. Hı. Ben en çok neyi sevdim biliyor musun? Koltuklarına. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda hani sürücü koltuğundayım ama sürücü koltuğu rahatlığı bence çok rahat. Yani koltuklar deri koltuk olarak geçiyor ama hepsinden ziyade şu da var. Koltuk gerçekten de rahat. Onu söylemem lazım. Kesinlikle. Ve motorun sessiz olması, direksiyonu rahat olması, sürüş dinamiklerinin güzel olmasıyla beraber de yeni Zafira elektrikli, yani iddialı olacaktır bu sınıfta. Şerit koruma devreye giriyor çıkıyor. Bazen ben onu ekrandan görüyorum. Şimdi ekranı kişiselleştirmeden şöyle biraz değiştirelim. Evet, bataryayı gördük. Adaptif hız sabitleyiciyi ve şu anda şerit korumayı görüyoruz. Virajlı bir yoldayız. Peki savrulmaya ne dersin büyük bir araba olmasına rağmen? Yani ben ibreye bakmak zorunda kaldım. 50 ile mi 40'la mı dönüyoruz diye. 70 ile dönüyormuşuz. Bataryalarının aşağıda olması, ağırlık merkezini aşağıya çekmiş olması büyük bir artı katmış Zafira'ya şu anda. Değil mi? Yani böyle bir hiç öyle 69-70'te böyle döndüğümüzde söyleyemeyiz ya. Kesinlikle. Evet, şuradan dönelim biz geri. Yani zaten şöyle söyleyeyim, sen bir elektrikli araba hastasısın. Doğru mu? Çok Doğru, seviyorsun. evet. Peki sen elektrikli arabayı neden seviyorsun? Elektrikli arabayı neden seviyorum? Normal kullanımda da ya da örnek vereyim sportif kullanımda da araç sizi kesinlikle cezalandırmıyor. Yani örnek veriyorum, acil bir yere gitmeniz gerekiyor ve kırmızı ışıktan
sıfırdan çok hızlı bir şekilde kalkmanız gerekiyor. Bunu kalktığınızda benzinli bir araçta olduğunuzu varsayalım. Cebinizden bir anda 50 lira kanatlanıp uçuyor. Elektrikli bir araçta ise sadece 1-2 lira bozukluk atıyorsunuz dışarı. Yani bunun üstüne bir de yani nasıl diyeyim biraz daha teknolojiye ayak uydurmak gibi bir durum da söz konusu. Her yerde şarj istasyonları var. Ben aracımın nasıl şarj olduğunu, ne kadar şarj olduğunu telefondan kontrol edebiliyorum. Bakımları ucuz, gidişi ucuz ki hani Türkiye şartlarında artık 40-45 liralara litre başı para ödediğimizi düşünürsek elektrikli araç hem performans olarak çok ileride hem sarfiyat olarak çok ucuz. Yani artık su götürmez bir gerçek gibi geliyor. Hem daha eğlenceli hem daha ucuz. Neden bunu seçmeyeyim ki diye düşünüyor insan. Ya şimdi şöyle elektrikli araçlara bindikten sonra böyle Yiğit bir de şey olmaya başlıyor. Diyorsun ki ya ben neden benzinli veya mazotlu bir arabayla gezeyim ki? Yani tasarruf diyorsan tasarruf. Yakıt diyorsan yakıt karın çok fazla. Bakım öyle. Bakımın yok. 1 yıl veya 25 bin bir alt üstü polen filtresi değişecek. Yani bunları üst üste koyarsan elektrikli araba çok mantıklı bir hale geldi ki dünyanın yani ilerideki teknolojinin de belli olduğu nokta belli arkadaşlar. Yani bu direkt elektrikli araba teknolojisinde son hızla gidiyoruz. Bütün markalar son hızla gidiyor. Belki bundan 5-10 sene içerisinde artık mazotlu araba zaten bizim Opel'de şu anda ticari araç komple kaldırıldı. Yani Corsa'mızda vardı, kaldırıldı. Crossland'da vardı, kaldırıldı. Mokka'da kaldırıldı, Grandland'da kaldırıldı ve mazotlu içten yanmalı motorlarda her geçen gün artık önemini kaybediyor. Her şey elektrikliye doğru dönüyor. Bu çevrede de Opel'de dediğim gibi son hızda da bütün modellerimizde de elektrikli bir şekilde de ilerlemeye devam ediyor. Ama Zafira kullandıkça şöyle söyleyeyim keyifli, rahat, hiç yani öyle bir şey yok. Mesela biz bunu aslında iş servis olarak bile alabiliriz. Niye dersen günlük aşağı yukarı bir 50-60 kilometre yol yapıyor. Baktığın zaman 50-60 kilometre en az 4 lira yaksa bize günlük yaklaşık bir 200 TL gibi bir yakıt masrafı oluyor. Aya da baktığınız zaman 5-6 bin lira. Elektrikli bir versiyonu geçersek bizim yakıt verimiz direkt 6 bin liralardan 600 TL'lere düşecek. Çünkü onda bir civarında bir yakıt tüketimi oluyor genelde. Bakım maliyetlerini varsayarsak da ciddi bir tasarruf sağlayacaktır bize. Bilmiyorum ama ben dediğim gibi elektrikli Zafira'yı da beğendim. Çünkü sessizliği çok güzel. Gidiş çok güzel. Pürüzsüz akıyor. Zaten bunlarda biliyorsun şanzıman böyle 6 ileri 8 ileri diye bir şey olmuyor. Tek vites oluyor. Hiçbir vites atmasını hissetmiyoruz. Ama süspansiyon konfor rahatlığı da gayet güzel bence. Kesinlikle. Zaten Süleyman Bey Avrupa'da da açıklanmış olan istatistiklere göre elektrikli araç alan insanların %95'i tekrar elektrikli araç tercih ediyor. Böyle bir istatistik varken ki bunun yanı sıra Avrupa'da elektrikli araç teşviğinin de olmadığını varsayarsak Tamam. Bizim ülkemizde elektrikli araç teşviği varken de elektrikli araç tercih ediyor olmak çok mantıklı bir karar şu anda. Değil mi? Çok mantıklı olacak ki Avrupa'da dediğin gibi yani yakıt bizlere göre gelir biraz daha bizlere göre yüksek ama adamlar ona rağmen elektrikliye geçiyor. Biz de bu ülkede neden biz tasarrufa geçip de elektrikli bir araca geçmeyelim? Kesinlikle. Hı. Evet arkadaşlar şimdi Yiğit Bey'le güzel bir kendi aramızda böyle bir konuşma yaptık. Yani biraz tarafsız olmaya çalışıyoruz onu net söyleyeyim. Yani beğenmediğimiz bir yönü olduğu zaman mutlaka videolara değinmeye çalışıyoruz. Ancak Zafer için şunu diyebiliriz. Yiğit beğendin mi? Geçen not aldım senden. Bence kesinlikle geçer not aldı. Sen zaten elektrik hastası bir evet, adamsın. Elektrikli olması yeterli benim için. Ama Zafira'nın bilmiyorum da güzel ya. Yani şey değil. Böyle bir ben işte kullanırken aracın dinamiklerinden olsun, sürüş keyfinden olsun herhangi bir şekilde böyle bir of ya falan demedim. Ve elektrikliye bindikçe de Yiğit şöyle gerçekten de insan biraz da içten yanmalı motorlardan soğumaya başlıyor. Çünkü bu sessizliği insan seviyor. İnsanın da hoşuna gidiyor. Tabii. Şimdi istersen artık dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar A'dan Z'ye tanıtımını yapmaya çalıştık. Sürüşte de kendi deneyimlerimizden biraz bahsetmeye çalıştık. Bugün size yeni model olan yeni Zafira Elektrik'ten bahsetmeye çalıştık. Şimdilik bu kadar diyelim. Sorularınız olursa mutlaka yorumlara bekliyorum. Siz aracı nasıl buldunuz? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mesela ne güzel? Nesi güzel aynen. Koltukları çok rahat. Evet. Ben koltuklarını sevdim. Rahatlıkla bir şey yiyip içebilirsin. Evet, biri yer, biri bakar. Kıyamet olmaz. Direkt Türk mantığıyla gitti ya. Dedi ki direkt ne yaparsın bu masada direkt yemek yiyelim. Satışçılar için aslında güzel bir araç bu. Değil mi yolda giderken? Şimdi mesela çok fazla yer ziyaret eden mesela aktif yapanlar için 10 numara. Neden? 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 Laptopuyla Bak istediği mesela laptopunu koydu buraya. Vizitlerini yaptı. Geldi buraya notlarını yazdı. Elektrik nasıl olsa şehir içi geziyor. Sadece araç için düşünme yani bunun işte reprezentları var, o var, bu var. Şu anda Zafira VIP elektriklideyiz. Sizce normal Zafira'ya göre üstüne koymuş mu sessizlik, rahatlık konusunda?
Şu an bozuk yolda ilerliyorum. Bence koymuş, nasıl koymuş? Koltukları aşırı rahat. Ben koltuk hastasıyım biliyorsunuz. Özellikle ön koltuğu ben çok beğendim. Ben şartlarda ben ters giderken midem direkt bulanır. İşte o yüzden O oturmak yüzden istemedim. şeyi güzel. Ben faytonda gidiyormuş hissi aldım ya. Nasıl şöyle sessizlik, rahatlık gerçekten? Güzel. Yok sessizliği güzel ya. Koltuk rahatlığı, ben koltuklara oturunca çok Koltuklar rahat. güzel. Koltuklar on numara. Güzel. Çok rahat. Koltuklar süper. Şu şekilde İzmir'e gider misiniz? Ben giderim. Ben de giderim. Ben burada giderim. Rümeysa gitmez. Rümeysa İzmir'e gidersek almıyoruz arkadaşlar. Kalsın o. Şaka maka şöyle rahat değil mi? Böyle sessiz olması, ses yalıtımı güzel. Konfor yönden de bir sıkıntı Arkada yok. hiç sarsmıyor. Seyman Bey ciddi söylüyorum bu sefer. Aynen. Hiç sarsmıyor. İyiyiz yani şu an. Ki bak bozuk yoldan falan da geçtik biz. Evet. Böyle sadece hani Bu tarafta biraz. Ters gitmek. Uğur Bey nasıl siz? Yani Alışırız. gider miyiz böyle İzmir'e kadar? Bence gideriz. ama şöyle bak cidden şey değil ya alette böyle bir sessizlik güzel, rahatlık iyi. Bir daha da tövbe aramam. Grandland'dan sonra en iyi ses sistemi olan araba bu arada. 10 tane hoparlör var gene Tosca marka. Grandland farklı bir şey olmuş ya. Ben Grandland. oturduğum yerden duydum Grandland böyle bir şey. Grandland çok iyi. Dışarıdan açtıkları ses. İçeriye geliyor. Sen sana gelmesi değil bana geliyordu. Arkaya Bana geliyordu bana. arkaya. Peki o zaman yine geçer not aldı mı Zafira elektrikli VIP? Aldım. Bence aldım. Yıldızlı Okey. peki. Yıldızlı peki.